Şöyle bir senaryo hayal edin. Savaş meydanındasınız. Bölgenize saldırı bekleniyor. Ama gerçekten güçlü bir hava savunma sistemi bölgenizi koruduğu için rahatsınız. Tam o anda farklı noktalardan 30-40 adet kamikaze drone aynı anda hava savunma sisteminize saldırıya geçiyor. Tabii ki bu kadar fazla savunma unsuruna karşı aynı anda savunma yapmak çok da mümkün değil. Hava savunma sisteminiz imha ediliyor. Birkaç dakika içerisinde gökyüzünde her yerde düşman jetlerini, insansız hava araçlarını ve az önce hava savunma sisteminizi imha eden kamikaze dronları görüyorsunuz. Düşman böyle bir senaryoda üzerinizde ciddi bir psikolojik baskı kurmaz mıydı? Buna itiraz edecek olanınız yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bu video ayrıca kıymetli çünkü STM bugün düşmana bu psikolojik çöküntüyü yaşatacak sistemi tanıttı. Hani haftalardır bana bir soru soruyordunuz. Türkiye'nin neden Şahit 136 gibi bir kamikaze drone'u yok diye. İşte bu sorunun cevabı benden değil, STM'den geldi. Yani bugün STM'nin Saha 2026 fuarına damga vuran kamikaze drone'u Kuzgun'u konuşuyoruz. Şu görüntüyü hepiniz hatırlarsınız. İran'a ait Şahit 136 kamikaze drone'u Bahreyn'deki bir SATCOM radomunu vurdu. Görüntü çokça konuşulmuştu. Bu saldırı İran açısından çok önemliydi. Çünkü böyle bir adamın vurulması demek bölgedeki ABD askeri haberleşmesinin ciddi kesintiler yaşaması demek. Aynı şekilde bölgede ABD'nin veri akışının da bozulması anlamına geliyor. Bu niye önemli? Böyle bir saldırıdan sonra ABD'nin dronlardan aldığı görüntüler, radar verileri ya da operasyon emirleri gecikebilir. Yani bu saldırı ABD'ye sahada önemli bir darbe vurdu. Ama esas olay bu değildi. Buradaki esas olay İran'ın bu hasarı Şahit 136 gibi çok düşük maliyete sahip olan bir kamikaze drone'la vermesiydi. Zaten bu süreçten sonra biz Şahit 136'ların bol bol konuşulduğunu gördük. Hatta bir ara bu sistemler dünyanın gündemi haline geldi. Çünkü İran'ın kayda değer bir hava gücü yok. Balistik füzelerle ve bu kamikaze dronlarla yapabildiğini yaptı. Bazı raporlara göre 3000'e yakın kamikaze drone saldırısı yaptılar. Yani İran'ın bu savaşta askeri yükünü ciddi anlamda Şahit 136 omuzladı. Aslında bu tarz kamikaze dronların tek konuşulduğu savaşta İran Savaşı değildi. Öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı, onun da öncesinde Azerbaycan'ın Karabağ Harekatı bu sistemlerin gündemin ilk sıralarına yerleşmesini sağladı. Modern harp sahalarında dünya son yıllarda şunu anladı. Artık milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık devasa sistemlerin dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Elbette onlara olan ihtiyaç da hala devam edecek ama artık savaşlarda yükü esas omuzlayacak sistemler nokta saldırısı yapabildiğiniz, maliyeti düşük, sürü kabiliyetine sahip sistemler. Yani artık her devletin, her ordunun envanterinde binlerce kamikaze drone bulundurma zorunluluğu oluştu desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Ve Türkiye için bu envanterin belki de başrolü STM'den geldi. Yani bugün tanıtılan Kuzgun sistemini önümüzdeki dönemde bol bol konuşacağız gibi görünüyor. O yüzden bu sistemi detaylıca konuşmakta fayda var. Öncelikle Kuzgun'un özelliklerini şöyle bir gözden geçirelim. Sonra bu özellikleri yorumlarız. Kuzgun 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Ne kadar üzerinde olduğunu herkes bir çatışma anında öğrenecek. Biz 1000 artı kilometre diyelim. Uçuş süresi 6 saatin üzerinde. Yüksek etkinlikli harp başlığına sahip. Sistemin toplamda 200 kilogram kalkış ağırlığı var. Kuzgun yüksek seyir hızına sahip bir platform. Görev irtifası da 3500 metre. Tabii bu özelliklerin hepsi ayrı ayrı üzerinde konuşulması gereken özellikler. Hem bunları konuşalım hem de Kuzgun hakkında daha net, daha anlaşılır bir çerçeve çizelim. Öncelikle tasarımını şöyle bir gözden geçirirsek radar kesit alanı çok düşük olduğu net şekilde anlaşılan bir sistemle karşılaşıyoruz. Kuzgun bir uçan kanat tasarımı. Bu tasarımın birçok avantajı var. Mesela sürükleme kuvvetini minimize ediyor. Belki de en temel avantajı bu. Gövde ile kanatların iç içe geçtiği bir yapı olduğu için hava direncinin oluştuğu alanlar azalıyor ve bu da mühimmatın yakıt verimliliğini arttırıyor. Hatta bu tarz tasarımlarda yakıt verimliliğinin %40'a kadar arttığı söyleniyor. Zaten bundan dolayı o menzili görebiliyor. Yoksa 200 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip bir sistemin 1000 kilometre üzerinde menzile ulaşabilmesi kolay iş değil. Tasarım bunda oldukça etkili. Uçan kanat tasarımının bir diğer avantajı da radar görünürlüğünü inanılmaz derecede düşürmesi. Yani bu tasarımdaki hava araçları muadillerine göre çok daha küçük radar kesit alanlarına sahip oluyorlar. Çünkü bu tasarımda radar dalgalarının kaynağına geri yansıtan dik açılı parçalar neredeyse hiç yok. Keskin ve karmaşık gövde hatlarına da sahip değil. Zaten biliyorsunuz küçük bir sistem.
Peki tüm bunlara rağmen radar Kuzgun gibi bir sistemi tespit edebilir mi? Elbette edebilir. Tespit edilemeyecek hava aracı diye bir şey yok. Ama Kuzgun için şöyle bir durum var ki bir radarın bu sistemi uzak bir mesafeden tespit etmesi öyle kolay iş değil. Kuzgun uzak mesafedeyken havada algılanan nesnelerin arasında kaybolacaktır. Bu nasıl bir şey derseniz radarlar sadece uçakları görmüyorlar. Radarlar neredeyse havada olan her şeyi görüyorlar. Yani kuş sürüleri de bir sinyal oluşturuyor bulutlarda. Ama elbette radarlar bu algılanan nesnelerin tamamını operatöre yansıtmıyor. Bir kısmını yani hava aracı olmadığından emin olduğu bir kısmını gürültü olarak algılıyor ve onları kendisi siliyor. İşte STM'nin yeni kamikaze drone'u Kuzgun uzak mesafelerde radar tarafından bir gürültü olarak algılanıp silinecek. Yakınlaştığında tespit edilse de artık işten geçmiş olacak. Çünkü hava savunma sistemlerinin de başarılı şekilde angajmana girebilmesi için zamana ihtiyacı var. Tabii ki aynı şekilde mesafeye de ihtiyacı var. Kuzgun düşmana o zamanı da o mesafeyi de vermez. Sistemin harp başlığı ciddi yıkıcı etki oluşturabilecek yüksek etkinlikli bir harp başlığı. Mesela yüksek patlayıcı başlık zırhsız ve hafif zırhlı araçları doğrudan isabet ettiğinde kullanılamaz hale getirir. Orta ölçekli yapılarda ağır hasar oluşturur. Hatta yakın çevreye basınç etkisiyle bile zarar verebilir. Herhangi bir sistemin radar anteni ya da jeneratörü gibi en kritik unsurlarını kullanılamaz, hatta tamir bile edilemez hale getirebilir. Parçacık etkili başlık kullanıldığında biliyorsunuz çok sayıda metal parça etrafa yayılıyor. Geniş alana yayıldığı için de bu başlıkla bir alan baskısı oluşturulabilir. Çoklu hedeflere ciddi zararlar verilebilir bu şekilde. Açıkta bulunan geniş bir alandaki sistemlerde ciddi zararlar görürler. Yani Kuzgun'un harp başlığı standart 155 mm'lik bir topçu mermisinin patlayıcı yükünden kat kat fazla bir tahrip potansiyeli anlamına geliyor. Bu sistem yüksek seyir hızıyla 6 saat gibi uzun bir uçuş süresine sahip. Bu uçuşu da 3500 metrelik bir irtifada yapıyor. Bu irtifa seçimi elbette boşuna değil. 3500 metrelik operasyonel irtifa demek mühimmatın hayatta kalabilirliğinin kat kat artması demek. Çünkü bu irtifa omuzdan atılan birçok hava savunma füzesi için sınır ya da sınırın hemen dışı anlamına geliyor. Stinger gibi birçok hava savunma füzesi 3000-3500 metre menzile sahip. Yani Kuzgun en iyisinin sınırında ya da hemen üzerinde uçuyor. Sınırında bile olsa bir füzenin sınır noktasında bir sistemi vurması çok düşük bir ihtimal. Yani bu irtifada Kuzgun en yaygın hava savunma tehditlerinin menzilinin dışında kalıyor. Ayrıca bu irtifa yerdeki akustik sensörler ve çıplak gözle tespit edilme riskini de minimize ediyor. Tabi terminal safhaya geldiğinde yani hedefe doğru dalışa geçtiğinde yüksek sesli bir motor gürültüsü olacak. Ama o zaten istenen de bir şey. Çünkü sahada bu ses psikolojik bir baskı unsuru oluyor. Ki zaten dalışa geçtikten sonra genelde hedefin kurtulma ihtimali yok. Çok öncesinde tespit ederse kurtulma ihtimali oluşuyor. O da çok mümkün değil. Серый Маша. Kuzgun'un bir diğer kritik özelliği de roket destekli kalkış yeteneği. Bu neden önemli? Çünkü bu yeteneği varsa bir sistemin bir pist ya da havalimanı ihtiyacı olmuyor. Her türlü arazi koşulundan havalanabiliyor. 200 kilogramlık bir mühimmatın kanatlarının havada tutunmasını sağlayacak hıza ulaşması için kısa bir mesafe içinde yüksek ivmeye ihtiyaç var. Bunun için de mühimmatın altına ya da arkasına bir roket motoru, bir booster yerleştiriliyor. Fırlatma anında ateşleniyor ve 3-4 saniye içinde bu motor Kuzgun'u uçuş hızına ulaştırıyor. Sonra Kuzgun'un pistonlu motoru stabil şekilde çalışmaya başlıyor. Bunun kritik olma sebebi pist gereksinimini ortadan kaldırması. Ormanlık alanlardan, dar sokaklardan ya da gemi güvertelerinden bile Kuzgun'u ateşleyebilirsiniz. Savaş anında gizlenerek bir mühimmatı atabilmek gerçekten büyük avantaj. Ormanda ağaçların içerisinde havaya hiç görüntü vermeden bu mühimmatı fırlattığınızda yerinizin tespit edilmesi de düşmanın size vurması da çok zorlaşıyor. Ki zaten bunu zorlaştıran bir diğer avantaj da yüksek mobilite. Roket destekli kalkış sayesinde bu sistemi bir kamyona veya bir pick-up araca sığdırabilirsiniz. Bu durum fırlatma platformunun tespit edilmesini iyice zorlaştırır. Kuzgunu fırlattığınız noktadan hızlı bir şekilde uzaklaşabilirsiniz. Yani bu roket destekli kalkış gerçekten ciddi avantajlara sahip. Son olarak da menzile bir değinelim. 1000 kilometre üzeri menzil gerçekten çok önemli. Bu sizin ordunuzun kendi sınırlarınızdan çıkmadan düşman ülkenin başkentini veya kritik hedeflerini vurabilmesi anlamına geliyor. Özellikle savaşma potansiyelimiz olan devletleri düşündüğümüzde 1000 kilometre üzeri bir menzil bize fazlasıyla yetecek bir menzil. Hatta o kadar ki birçok operasyon için hava kuvvetlerine olan ihtiyacı bile azaltır. Bu menzil operasyon planlaması esnasında büyük bir rahatlık sağlar. Bir savaş uçağı göndereceğiniz yere çok düşük maliyetli böyle sistemleri sürü halinde gönderdiğinizde operasyon planlamak sizin için çok kolaylaşacaktır. Sistemin diğer bir önemli yönü de elektronik harbe dayanıklı olması ve tam otonom çalışması. Yoğun GPS karıştırmasının yaşandığı çatışma bölgelerinde Kuzgun, karıştırma dayanımlı seyir sefer mimarisiyle öne çıkıyor. Önceden tanımlanmış rota ve hedef bilgileriyle tam otonom şekilde uçuş gerçekleştirebiliyor.
Elektronik harbe dayanıklılığı zaten tahmin edebileceğiniz bir potansiyel. Çünkü Türkiye elektronik harp konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri. Haliyle elektronik harp yöntemlerini iyi biliyor ve başarılı şekilde bu yöntemlere karşı koyabiliyoruz. Yani sistemin özelliklerini şöyle genel bir toparlamak gerekirse kuzgun patlayıcı gücü yüksek, menzili çok uzun, radar kesit alanı çok küçük. Yani tespit edilmesi çok zor olan bir yıkıcı platform. Peki kuzgunun dünyada muadilleri hangi sistemler? Aslında burada sadece İran'ın Şahit 136 üzerinden konuşsak vakit kaybını önlemiş oluruz. Çünkü dünyada elle tutulur tek sistem bu diyebiliriz. Dünyada başka örnekler var mı derseniz evet var. Ama genellikle bu kamikaze drone'dan türemiş sistemler. Mesela Rusya Geran adında bir drone üretiyor. Ama farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü Geran Rusya'nın lisans altında ürettiği Şahit 136 sistemi. Bir de bilinenlerden ABD üretimi Lukas var ama o da farklı bir şey değil. ABD ordusu İran'ın Şahit 136 kamikaze İHA'larından tersine mühendislikle bunu geliştirdi. Yani yine iş dönüp dolaşıp Şahit 136'ya varıyor. O yüzden kıyaslamayı onunla yapalım. Birçok açıdan bu iki sistem birbirine benziyor. Yaklaşık ağırlıkları aynı. Harp başlıkları hemen hemen aynı. Sadece menzilde İran'ın sistemiyle ilgili bir karmaşa var. Çünkü kaynaklarda 1000 kilometre menzil diyen de var, 2500 kilometreye kadar çıkan da. Yani o konu çok net değil. Ama genel olarak baktığımızda bu iki sistemin birbirine oldukça benzediğini görüyoruz. Ve buna rağmen ben şu ifadeyi çok kolay bir şekilde söyleyebiliyorum. Kesinlikle Kuzgun Şahit 136'dan çok daha başarılı bir sistem olacak. Bunu nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun derseniz STM'yi tanıyorum. STM 1991'den beri faaliyet gösteren bir şirket. 900'e yakın nitelikli çalışan olan bir dev. 50'den fazla ülkede işbirlikleri var. Askeri deniz platformlarından tutun, taktik İHA sistemlerine, siber güvenlik ve bilişim hizmetlerinden tutun, komuta kontrol projelerine kadar birçok alanda lider konumda. Mesela Milgen projesinin ana alt yüklenicisi, TCG İstanbul'un ana yüklenicisi, Pakistan'a modernize edilen ve Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatı olan Agosta 90B'nin mimarı. Avrupa'ya ilk korvet ihracatını STM yaptı mesela. Ama daha da önemlisi STM insansız sistemler konusunda da çok tecrübeli bir şirket. Mesela Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi Kargo'yu STM geliştirmişti. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 3 defa girebilmiş bir şirketten bahsediyoruz. Elbette böyle bir tecrübe Kuzgun'un arkasındaysa Kuzgun Şahit 136'dan çok daha etkili olur. Dahası İran'ın sisteminin en büyük handikapı olarak gösterilen yönü sürü kabiliyetinin olmayışı. Her ne kadar İran sürekli bu sistemin sürü kabiliyetine sahip olduğunu açıklasa da sahadaki gerçekler pek de öyle demiyor. Sahada bu sistemin hep tekil kullanıldığını gördük. Yani aynı anda fırlatılsalar da hiçbir hedefi birbirleriyle koordine şekilde vurmadılar bugüne kadar. Hepsi bireysel davrandı. Ama Kuzgun için böyle bir şey olmayacak. Çünkü STM'nin sürü kabiliyeti üzerine ciddi çalışmaları var. Önceki kamikaze drone çalışmalarında bu konuya önem verdiklerini ve önemli testler yaptıklarını biliyoruz. Peki şimdi gelelim bu sistemin en önemli avantajlarına. Bu kısma odaklanıp artık videoyu bitirelim. Yani aslında videonun sonunda odaklanacağımız şey şu. Kuzgun Türk ordusuna ne katacak? Öncelikle dediğimiz gibi uzun menzilde ciddi bir fiziksel imha kabiliyeti katacak. 1000 kilometre demek derin darbe yeteneği demek. Yani düşman topraklarının derinliklerindeki tesisler artık kamikaze dronlarla vurulabilir hedeflere döndü. Yine aynı şekilde savaşta düşman mevzilerinin gerisindeki güvenli bölgede bulunan unsurlar artık güvenli bölgede değil. Çünkü bu sistem tespit edilmesi zor bir sistem. Ama bana deseniz ki sence bu sistemin en büyük avantajı ne olacak? Ekonomik yıpratma savaşı diyebilirim. Böyle sistemlerin maliyetleri düşük oluyor ve bu sistemleri engellemek için düşmanınızın her seferinde yüz binlerce dolarlık füzeler harcaması gerekiyor. Siz maliyeti düşük olan bu kamikaze dronları yüksek sayılarda düşman hedeflerine fırlattığınız zaman iki şeyi başarıyorsunuz. Birincisi mühimmatları tükeniyor. Savunma sistemlerinin kullandığı füzeler yüksek teknolojili mühimmatlar. Bunlar hızlı tüketildiğinde yerine konulması güç mühimmatlar. Tükettiğiniz hızda üretemiyorsunuz. Aynı zamanda çok ciddi bir yük biniyor ekonominize. İkincisi de bu topyekün saldırı düşmanı savunmasız bırakıyor. Zaten onlarca kuzgunu aynı anda gönderdiğiniz hava savunma sistemi kesinlikle bunlardan en azından birkaçını kaçıracak ve bir tanesi bile savunma sistemini imha etmeye yeter. Saldıracağınız bir bölgede önden kuzgunlarla hava savunma sistemlerini imha ettiğiniz zaman hava kuvvetlerinize, insansız hava araçlarınıza, seyir füzelerinize tamamen savunmasız bir saldırı alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Hava kuvvetlerinizin hiçbir risk olmadan düşman topraklarında gezebildiği bir operasyon senaryosu hayal edin. Düşmanın kendi topraklarında başını çıkarabilme ihtimali kalmaz. Ve işte Kuzgun bunu sağlayabilecek potansiyele sahip. Böyle bir potansiyelden bahsediyorsanız elbette çok büyük bir ihracat potansiyelinden de bahsediyorsunuz demektir. Dünyada gittikçe daha fazla kullanılan sistemler bunlar. Herhangi bir savaşta artık birkaç aylık bir süre içerisinde binlercesi tüketiliyor. Düne kadar piyade tüfekleri için mermi neyse bugün ordular için kamikaze dronlar o oldu desek abartmış olmayız. İşte bu yüzden Kuzgun'un inanılmaz büyük bir ihracat potansiyeli var. Özellikle de kendisini bir çatışma
çatışma ortamında kanıtladıktan sonra yapılan ihracatları binlerle, 10 binlerle hatta 100 binlerle anlatacağımızdan eminim. Bu da Türk savunma sanayisinin güçlenmesi gibi Türk ekonomisinin de güçlenmesi anlamına geliyor. Yani kuzgun bir taşla sayısız kuş demek. Allah'a emanet olun.